Evet, herkese merhaba. Umarım iyisiniz ve her şey yolundadır. Güneşli bir hava bugün ve size bir Mazda 3 tanıtmak istedim. BK modelini tanıtacağım. Aracımız 2004 model, 109 PS. Fabrika verisi 11.9 saniye. Araç donanım paketi olarak normal standart donanımdan bir tık üst. Ne gibi farklılıkları var? Sis farı var, far yıkama var. Onun haricinde klima mevcut, 4 cam otomatik, altılı CD changer var ve bagajda durmuyor. Direkt konsolun içinde, yani komple bir dek olarak ön tarafta bulunuyor. 5 ileri araç ortalama 5.6 litre ben tüketiyorum. Yani benim sürüşümle ortalama 5.6 litrelerde bir yakıt tüketimi var. Çok ağam şahım bir araç değil. Ama hani günlük kullanım, kışın bir şey taşımak için ya da 4 kişilik bir yolculuk için tercih edilebilecek bir araba. Özelliklerine gelince 1.6 litre motor kapasitesi var. Buna karşın 109 beygirlik bir gücü mevcut. 5 ileri şanzıman, manuel bu. Otomatik versiyonları da var. BK diye geçiyor Almanya'da. 2004 model benimki. Bazı notlar aldım. Oradan da bakayım. 4 kapı 5 kişilik diye geçiyor bu model. İlk çıktığında yaklaşık bu aracın fiyatı 15.400 euro ile 25.600 euro arasında bir fiyatı varmış. Tabii bundan çok sene evvel 2004 ile 2007 arası fiyatlarından bahsediyorum. Bu kasa 2003 ile yanılmıyorsam 2007 arasında zaten üretiliyor. Bundan sonra da şimdi Mazda 3 diye aratırsanız yeni bir modeli var. Daha böyle sivri bir kasa, ona geçiyor. Bu Stahlheck, Fließheck diye geçiyor. Tabii bu Almanya'da verilen bir isim. Yakıt olarak fabrika verisi 4.8 litre ile 5.2 litre diyor ama tabii fabrika verisinin her zaman üstünde kullanıyoruz. Ortalama benim yakıt tüketimim 5.4 ile 5.7 arasında bir yakıt tüketimim var. İşte uzun yola inince zaten 5 litreleri falan görüyor araç. Çok ekonomik bir araba. Ekstra donanım olarak bunda diğerlerinden ayıran bir özellik işte xenon farı var. Xenon far olunca tabii ki far yıkamamız da mevcut. Virajlarda size güven veriyor. Çok rahat bir şekilde viraja girebiliyorsunuz. Zaten anti blokaj sistemiyle sizi yavaşlatıyor. ABS'si mevcut. Ruhsat üzerinde fabrika verisi lastik için 195 65 15 ve 205 55 16 olarak yazılmış. Bu genel özellikleri geçersek araçtan memnun muyum? Aracı yaklaşık bir senedir kullanıyorum. Gayet memnunum. Uzun yol gittim. Uzun yolda nereye gittim? Ben Almanya'nın en güneyindeyim. Kuzeye doğru işte Stuttgart, Freiburg vesaire o taraflara gittim. Alt taraflara inince Zürih vesaire gibi İsviçre tarafına gittim, geldim. Hem kötü hava koşullarında hem de böyle güzel havalarda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bakımına gelecek olursak bakımı çok maliyetli değil aracın. Ben kullanırken yağ filtresi, hava filtresi gibi klasik şeyleri değiştirtiyorum. Bunların ortalama fiyatı servisiyle beraber 200 euroya falan geliyor. Bu fiyatlar bu araç için gerçekten uygun. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ya işte çok para vermek istemiyorum arabaya, hani beni götürsün, getirsin, bana masraf açmasın, sağlam olsun gibi düşünceleriniz varsa size gönül rahatlığıyla bu aracı tercih edin diyebilirim. Bu dizeli bulmak biraz zor çünkü baktığım zaman dizelden pek kalmadı piyasada.
Ama benzinli modeli var. O da iyi. Yine Dodge motor kullanıyor bildiğim kadarıyla. Zaten birazdan aracın içine yol tutuşunu, gidişini, hızlanmasını beraber test edeceğiz. Size göstereceğim. Onun haricinde arabanın yere yakınlığı oldukça iyi. Bir tümsekten geçerken ya da bir çukurdan geçerken sizi üzmüyor. Bagaj kapasitesine gelince, bagaj kapasitesi yaklaşık 2 bavul ve bir küçük bavul alabilecek şekilde. İsterseniz şimdi yavaş yavaş aracın içine ve dışına bakalım. Ondan sonra da yola çıkarız. Evet, aracı dıştan göreceğiz şimdi. Söylemeyi unuttum. Bu arada araç çok geniş. Bu yapıda araca göre oldukça geniş. 4 kişi rahatlıkla binebilir. Arkada kol dayaması var. Koltuklar oldukça rahat. Uzun yol. Rahatlıkla kullanabilirsiniz aracı. Çok fazla insanı yormayan bir araç. Şimdi biraz içine bakalım. Araçta toplam 4 tane airbag olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane yanda var. Bir tane ön direkte var. Tabii ki direksiyon üzerinde var. Ve bu yanla bu koltukta da yine aynı şekilde mevcut. Aracın içine oturduğunuz zaman ön konsol size ne çok yakın ne de çok uzak. Direksiyon oldukça yumuşak ve rahat. Demin bahsettiğim gibi altılı CD changer var. Maalesef USB girişi yok. Onun yerine CD yapmışlar. MP3 çalmıyor. Sadece audio CD kullanabiliyorsunuz. Ben şöyle bir aparat kullanıyorum. Bu aparatta da telefona bağlayıp yolda giderken telefonu elime almadan rahatça kullanabiliyorum. TomTom'un navigasyonunu bağlı. Bu da işte offline olduğumuz yerlerde bize yardımcı oluyor. Tabii ki geri görüş kamerası var. Bunlar haricinde anahtarı göstereyim. Anahtar bu şekilde. Tabii ki. Evet, arka koltuklara gelelim. Arka tarafta koltuklar haricinde yine camlar otomatik, çocuk kilidi mevcut. Ön taraftan yapabiliyorsunuz. Arka kolçak var. Arkasına oturduğunuz zaman şu an mesela ön koltuk bayağı ileride. Benim boyum 1.79 ve bacaklarım falan oldukça rahat. Kafa boyuma baktığınız zaman kafa boyum da yani nereden baksanız 5 parmak burada bir kafa boyutu var. Bunlar haricinde ön konsolda bahsetmediğim bir şey var mı? Evet. Takometre. Takometre hoş yapmışlar. O yıla göre oldukça yeterli. Ve pedalları yumuşak. Gaz, fren, debriyaj pedalı oldukça iyi. Bu arada 2 tane bardaklığımız var. Yolda oldukça size yardımcı oluyor bu bardaklıklar. Özellikle bir şey içerken çok rahat ediyorsunuz. Demin bahsettiğim kilit, pencere kilitleri burada mevcut. Bunlar haricinde takometreye gidersek takometre bu şekilde. Lambaları turuncu yanıyor. Birazdan göstereceğim size. Ve gece ve gündüz görüş bakımından rahat. Ayrıca kliması oldukça iyi. 5 dakika sonra içeriği buz gibi yapabiliyor. Tabii bu klima sisteminin sağlığıyla da doğru orantılı. Eğer bakımını yaptırırsanız çoğu araç gibi bu da buz gibi yapacaktır. Vites topuzu ele oturuyor. Vites topuzunun üzeri yine deri kaplı, direksiyondaki gibi. Bunlar haricinde küllüğünüz var. Tabii küllük kullanmıyoruz. Daha çok bozuk para olarak kullanılıyor. Bu şekilde standart bir oto. Bahsetmişken ön taraftaki derinlikten bahsedeyim şimdi size. Ön tarafa geçmeden arkada da yine bardaklıklarımız mevcut. İki tarafta aynı şekilde speaker'ımız yeterli. Evet. Şimdi öne geçtim. Önde size bayağı bir derin bir burada hazineniz var. Birçok şeyi buraya koyabilirsiniz. Burada herhangi bir USB söz konusu değil. Yalnız bu 2 kademe. Bunu kapatıyorsunuz derini. Bu şekilde açılıyor. Bir de buradan ikinci
mandalı çektikten sonra burada bir hazneniz var. Buraya da gerekli şeylerinizi koyabilirsiniz. İşte kartvizitlik yapmışlar vesaire. Böyle standart her köşeyi düşünmüşler. Ve oldukça dolu bir araç. Bir de şöyle bir şey var. Bu rain sensörü, yani yağmur sensörü var. Bunu ayarladığınız zaman yukarıdan şuradan yağmur yağdığı zaman otomatik olarak sileceğiniz çalışıyor. İkinci özelliği de yine licht sensör, yani ışık sensörü. Işık sensörü de bir otobanda bir tünele girdiğiniz zaman lambalarınızın otomatik olarak yanıp sönmesini sağlıyor. Şimdi biraz da yola çıkalım. Yolda hem yolu çekmeye çalışacağım sizin için, hem de takometreyi görebileceksiniz. Hem de motor performansını ve sesini dinleyebileceğiz. Görüşmek üzere. Evet, sürüşe geçelim artık. Şunu ayarlayalım. Direksiyon yükseklik, alçaklık pozisyonunu ve derinlik pozisyonunu ayarlayabiliyorsunuz. Umarım rahat bir şekilde görünür. Evet. Şunu da kapatalım. Evet. Camlarımızı kapatalım. Evet. Klimamızı da açtık. Şu an dış sıcaklığı ölçüyor. Dijital olarak 27 derece gösteriyor. Bugün gerçekten sıcak bir hava var. Evet, şimdi kemerimizi bağlayıp yola çıkalım. Umarım rahat bir şekilde de kadrını görüyorsunuzdur. Ay. de 80, 3'e attım. Sert sürüşte 100 oldu bakın. Çok rahat bir şekilde hızlanıyor. Fabrika verisi 11 saniye ama bunu siz 10 saniyenin altına düşürebiliyorsunuz. Yani ben 10 saniyenin altında test ettim. Tabii iyi bir lastikle ve iyi hava koşullarında. Klimanın dijital olması oldukça iyi. Ses sistemine gelecek olursak bence yeterli. Ses sisteminde herhangi bir eksiklik görmedim. Yani standart ses sistemlerinde o sene çıkmış araçlara göre ses sistemi oldukça yeterli. Bunlar haricinde bir depo benzin ile ortalama 700 kilometre gidiyorsunuz. Tabii bu 700 kilometre nasıl yapıyor? Bu şekilde devamlı gazlı gidersiniz 700 kilometre değil 620 kilometre gibi bir şey yapıyorsunuz. Ama ekonomik bir sürüşle 700 kilometreyi rahatlıkla buluyor araç. Araç genel olarak böyle. Arabadan memnun musunuz derseniz genel olarak memnunum. Hani bu fiyatlara alınabilecek araçlar. Fiyatları şu an Türkiye'de tabii kıyaslanmaz. Birim fiyatı olarak da kıyaslanmaz. Çünkü Türkiye'deki fiyatlar gerçekten abartılmış durumda. Buradaki fiyat nasıl? Yani 1000 euro ile 2500 euro arasında bu araçtan bulabiliyorsunuz. Temizlerinden bahsediyorum yani. Aracın eksiklerine gelecek olursak, aracın eksikleri var. Aracın en büyük eksiği maalesef dışı çok çabuk küf ve pas yapıyor. Ardından tabii bu küfü ve pası temizletmezseniz ilerliyor ve çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor. 11. ayda evet aracın tübü geliyor. Tekrar yeniden muayeneye girecek araç burada. Muayeneye girdikten sonra da herhalde bir problem çıkmaz. Çünkü en son fren diskleri ve balataları iyi durumdaydı. Bu arada bu kafalıklar oynamıyor. Hani sadece yükseklik ve alçaklık ayarı var. Ama kafanızı dayadığınız zaman hani çok rahat bir pozisyonu var. Sizi kafalık bayağı rahat ettiriyor. Arkada da şey mevcut. Bu çocuk
çocuk koltuğu için yani çocuk koltuğu takabiliyorsunuz arkaya. Yani 3 kişi, atıyorum 2 ebeveyn ve bir çocuk arkada rahat bir şekilde yolculuk yapabiliyorsunuz. Bunlar haricinde camın görüş alanı oldukça yeterli. Çünkü bu direkler çok kalın değil. Dolayısıyla şey yapmıyorsunuz. Hani hem ön hem de yan açılarınız oldukça rahat. Pozisyon olarak koltuğunuzu da yatay pozisyonu da alsanız, dikey pozisyonu da alsanız yine aynı şekilde görüş açınız oldukça yeterli. Oldukça rahat bir vites geçişi var aracın. Hani yani serçe parmağınızla bile rahatlıkla geçiyor vitesler. Evet. Aynaların görüş açısı yani büyüklüğü daha doğrusu arkayı görmek için yeterli. Bunun haricinde tabi DSC off'umuz var ve ön panel için aydınlatmayı kısıp alçaltabiliyorsunuz. 4 cam ayarı burada. Aynalar yine içten otomatik olarak ayarlanabiliyor. Bunlar haricinde torpido gözü çok büyük. Yani şöyle göstereyim size. Hani bir kolunuzu soktuğunuz zaman en derine değdiğiniz yaklaşık dirsek boyutuna kadar arkaya gidebiliyor. Ve bu klimanın soğukluğu maalesef içeri bir havalandırma yapmadıkları için klimanın soğukluğu içeri gelmiyor. Ayrıca bunlar haricinde hani dirseğinizi koyduğunuz zaman vites ve el freni oldukça rahat. Hani indirip direkt kaldırabiliyorsunuz. Vitese de çok rahat bir şekilde erişiminiz var. Bir de şu an herhalde bir 3 çeyrek yarımdan fazla şeyimiz var. Benzinimiz var. Bir 0-100 yapalım. Ondan sonra da bitiririz. Videoyu ufak bitiririz isterseniz. Yani 0-100'ü çok da merak ettiğinizi sanmıyorum açıkçası. Ama hazır arabayı test ederken onu da görmüş olursunuz. DSC'mizi de kapatalım. Şimdi bakalım. Şu öndekiler giderse tabii iyi olacak. Boşa aldık. 30, 20, 10, 0. Şimdi kalkıyoruz. 3, 2, 1. ...40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 geldik. Sonuçta bu spor bir araba değil. Bence bu hızı oldukça yeterli. Sonuçta rally yapmayacaksınız bununla ya da işte başka şeyler yapmayacaksınız. Bu arada tabii arkada bir de eşya var. Onu söylemeyi unuttum. Onlar olmadan bu herhalde bir yarım saniye daha aşağı iner. Evet, bugün de size Mazda 3'ü tanıttım. Umarım hoşunuza gitti. Eğer hoşunuza gittiyse bir like atarsanız ve yorum yazarsanız sevinirim. Demin yolda bahsettiğim diğer aracı da sizin için çekeceğim. O da BMW'nin bir aracı. 1.23 dizel diye geçiyor. Güzel bir araç, kabrio. Onu da görürsünüz. Türkiye'de olmayan bir araç. Yani ben hiç kabriosunu görmedim. Ama bir
tek kapılısı vardı galiba. Aynı motorluğun, N47 kodlu motorluğun. Onu da bu hafta çekip yüklemeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıklı kalın. Hoşça kalın.